Esenlikler değerli Ön Türk Akademi dergisi takipçilerimiz. Bu akşamki konuğumuz doçent doktor Fatma Aysel Ilgın. Kendisi 1987 yılında Muğla Bodrum'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Bodrum'da tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde öğrenimine başladı. 2007 yılında ise felsefe bölümü yanında tarih bölümüne de kayıt yaptırdı. 2009 yılında her iki bölümden de mezun oldu. 2009 yılı Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı ve İslam öncesi Türk kültüründe kutsallık izafe edilen maddi unsurlar adlı tezi ile 2012 yılında mezun oldu. 2009-2010 öğretim yılında Kadir Has Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2012'de başladığı doktora eğitiminin ders dönemi bittikten sonra TÜBİTAK bursu ile doktora tezi için araştırmalar yapmak üzere Berlin-Freie Üniversite'ye gitti. Burada kaldığı dönemde Türkoloji bölümünde Türk dili dersleri verdi. Bir yandan da Almancasını ilerletti. Aynı zamanda Latince derslerine de devam etti. 2018 yılının Temmuz ayında Türk tarihinin Bizans kaynakları ve Bizansiyon Türkika ışığında Avrupa Hunları başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora öğrenimi sırasında ve sonrasında yurt içi ve yurt dışında İslamiyet öncesi Türk tarihi ve kültürü hakkında ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongrelerde bildiriler sundu. Ulusal ve uluslararası kitaplarda, bölümler ve dergilerde makaleler yazdı. Fakültede dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak görevine devam etmektedir. Fatma Aysel Ilgın çok iyi derecede Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Latince bilmektedir. Evli ve bir erkek çocuk annesidir. Şimdi bu kısa tanıtımdan sonra hoş geldiniz diyorum size Aysel Hocam. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sizin nezdinizde de tabii bütün Ön Türk Akademi üyelerine selamlarımı yolluyorum burada. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizinle kısa süreli bir seri söyleşi yapmayı planlıyorum zamanınız uygunsa. Çünkü sizi Hı yeni hı. keşfettik. Tam bizim alanımıza, çalışma alanımıza uygun kitaplar yazdığınızı, makaleler yazdığınızı gördük ve konuk almak istedik. Bugün ilk olarak Teşekkür. isterseniz İslam öncesi Türklerde kadının yeriyle başlayalım diyorum. Ne dersiniz? Tamam. İslam öncesi Türklerde kadının yeriyle başlayacağız ama en başında şunu söylememiz lazım. Aslında iki şey söylememiz lazım. Birincisi İslam öncesi Türklerde kadının yeri ve önemi bugün dahi hala Anadolu halk kültürü dediğimiz kültürümüzde muhafaza ediliyor. Bir kere bunu söyleyeyim. İkinci olarak da İslam öncesi Türklerde kadın veya erkek şeklinde bir ayrımı İslam öncesi Türklere sorsaydınız muhtemelen bundan hiçbir şey anlamayacaklardı. Böyle bir ayrımın neden var olması gerektiğine dair hiçbir fikirleri olmayacaktı. Çünkü isterseniz şimdi İslam öncesi Türklerin mekanı olan Bozkır coğrafyasına bir uzanalım. Bozkır coğrafyası çok çetin bir coğrafya. Hem dışarıdaki vahşi hayvanlara karşı hem çetin hava koşullarına karşı hem de düşmanlara karşı çok büyük bir mücadele var. Bu mücadeleyi sadece erkeklerin ya da sadece kadınların yürütmesi mümkün değil. Bu mücadele topyekün bir mücadele. Türk milletinin hasletlerinde, Türk milletinin özelliklerinde sürekli olduğu gibi topyekün mücadele bizim genetik kodlarımızda olan bir hadise. Dolayısıyla Bozkır coğrafyasının da bu zorlu şartlarında iki tane avantajı var bize. Bu birincisi maddi avantaj, ikincisi manevi avantaj. Maddi avantaj bir kere Bozkır insanı kadın da olsa, erkek de olsa fiziken çok güçlü. Hastalıklara ve darbelere çok dayanıklı. Manevi yönü de uçsuz bucaksız, yerle göğün birleştiği bir coğrafya olan Bozkır coğrafyasında cihan hakimiyeti ülküsü, dünya hakimiyeti ülküsü çok
e, rahat bir şekilde vuku bulabiliyor ve Türklerin de dünya hakimi olma yolunda aslında daha mekanlarının onlara sağladığı bir avantaj var. Bir de Türkler e, 10. yüzyıla kadar diyebiliriz kabaca kaynaklarda çocuklarını yetiştirirken asla ve asla kız çocuk ve erkek çocuk olarak ayırmıyorlar zaten. Daha bebeklikten, çocukluktan itibaren kız çocuk ve erkek çocuk aynı usullerle yetiştiriliyor. İşte 4-5 yaşına geldiğinde önce farelere, sonra tavşanlara, sonra da av hayvanlarına ok atma öğretiliyor. Ata binmek hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna öğretiliyor. Ok ve yay kullanmak hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna öğretiliyor. O yüzden topyekün mücadele daha bebekken başlıyor diyebiliriz. Ve bunun da kurallarını, kanunlarını töreyle sağlıyorlar. Ve Türklerde eğer bir Hakan halka bir buyruğunu söyleyecekse Hakan buyuruyor ki şeklinde başlayan buyruklar çok fazla kabul görmüyor. Hakan ve Hatun buyuruyor ki şeklinde bir ferman gelirse, bir buyruk gelirse onun halkta daha fazla karşılığı olduğunu görüyoruz. Ve ancak bir kişi annesi Türk ırkına mensupsa Hakan olabiliyor. Çok önemli çünkü siyasi evlilikler, çoklu evlilikleri biz görüyoruz ama sadece annesi e, Türkse o e, Hakan olabiliyor. Yedi göbek Yine ataya mı bakıyorlar hocam? Yedi göbek atasına mı? kesinlikle öyle. Ve kadınlar savaşa gidiyorlar. Bizim çok fazla bununla ilgili örneğimiz var. Bunu şu yönden önemli görüyorum. Dünyanın başka milletlerinde, Türklerle çağdaş olarak yönetimde kadınları görüyoruz. Yine elçilik müesseselerinde, bürokraside kadınları görüyoruz Türklerle beraber. Ama savaş meydanında kadın görmüyoruz. Savaş meydanında savaşan kadın görmüyoruz. Komutan görmüyoruz. Neden? Bakın bu çok önemli. Savaş meydanlarında kadınların güçlü olamayacağını düşünüyorlar ama ilk Amazon birliklerini kuran Türkler dünyada. İlk kadın birliklerini kuran Türkler. Bununla ilgili Tomris'i örnek verebiliriz. Türk tarihinde Boğarık Hatun'u örnek verebiliriz. Atilla'nın eşi Arıkan'ı örnek verebiliriz. Suyun bikeyi. Asena'yı, Süyünbike'yi örnek verebiliriz. Asena'yı örnek verebiliriz. Ve kadınlar savaşlarda kendilerini korumak için ya Kaan tarafından ya eşleri tarafından veyahut da kendileri tarafından küçük küçük şehirler inşa ediliyor ve biz bunlara hala dünya tarihinde kadın şehirler ismi. Evet. Samarra şehri bunlardan bir tanesi. Yine Çinli seyyah Hüsyan Tsang'ın kadınlarına çok değer verdiklerini ve onların bu şehirlerde savaştan sonra da üretim ve ticaret yapmaya devam ettikleri diye. Ee, Yani bu şehirlerin hiçbir zaman atıl kalmadığını ve dünya mirasına kazandırıldığını söylüyor. Bu bizim için çok önemli. Hatta yine Bizans kaynakları Bileda'nın eşinin karargahına geldikleri zaman onun yaşadığı şehrin kendine ait olduğunu, yani Bileda'nın, Atilla'nın kardeşinin eşine ait olduğunu ve bu şehirde de Atilla'nın kardeşinin eşinin ticari faaliyetlerde bulunduğunu çok önemli. Yine Türk destan ve efsaneleri bizim için kültürel açıdan çok önemli kaynaklar ve bizim destan ve efsanelerimizde kadınlarımız hep olağanüstü varlıklar olarak anlatılıyorlar. Ya gökyüzünden büyük bir ışık hüzmesiyle yeryüzüne iniyorlar, kahramanın annesi olabilir, eşi olabilir veyahut da bir ağaç kovuğundan büyük bir ışık topu halinde dünyaya geliyorlar. Kahramanın çocuğunu doğurduklarında bu çok büyük bir hadise olarak kabul ediliyor. Bizim destan ve efsanelerimiz bu açıdan çok önemli. Ve Kadına Türklerde tanrısallık mı tabii ki yüklemiş oluyorlar? kesinlikle kadına bir tanrısallık ve bir kutsiyet atfettiklerini söyleyebiliriz. Ve kadın sosyal hayatta da kendini tabii ki en başta ailede gösteriyor. Çünkü Türklerde aile toplumun en küçük yapı taşı olmasının yanı sıra devletin en temel birimi.
Dolayısıyla Türk ailesini yıktığınız zaman aslında Türk devletini yıkmış oluyorsunuz. Yani böyle büyük bir önem atfediliyor ve Türk ailesinin en önemli unsuru da tabii ki kadın. Çünkü çocuğu yetiştiren o, çocuğu yetiştirip gelecek nesilleri hazırlayan o. Gelecek nesillerin hazırlanması demek devletin ilelebet devam etmesi. Yani bir zincirleme hadise halinde kadının önemine burada çok büyük dikkat çekiliyor ve Türklerde evlilik birinin birine tabi olması değil, bir müştereklik, bir ortaklık müessesesi olarak geçiyor ve kadına da zaten katun diyorlar. Yani hatun diyorlar. Birinin ailesine katılmış manasında, katılan manasında. Buradan geliyor hatunun ismi. O yüzden bizim için önemli. Ve burada yazılı kaynaklara yine gidecek olursak Orhun abideleri bizim için çok önemli. Diyor ki üstte mavi gök, altta Yağız, üstte mavi gök yıkılmadıkça, altta Yağız yer çökmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Gök, Türklerde babanın sembolü. Yer, berekettir, topraktır, ananın sembolüdür. Yani anne, baba, aile bir arada olduğu sürece Türk devletini hiç kimse yıkamaz anlamına gelir. Çok doğru, çok güzel söyledin. Kürtigin abidesinde evet geçiyor bu. Yine abidelerde bize söylenen babam İlteriş Kağanlı, annem İl Bilge Hatun'u göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış Tanrı ifadeleri geçiyor. Bu da bizim için önemli. Kadın erkek birlikteliğini, devleti bu müşterekliğin kurmuş olduğu hadisesi yine bizim için çok önemli. Kadınların sosyal hayatta her türlü işi yaptıklarını görüyoruz. Kaan'ın yerine devleti yönetiyorlar. Ordunun başına geçiyorlar. Elçi olarak gidilecekse iyi yetişmiş kadınlar, dediğimiz gibi bebeklikten beri erkekle beraber yetişen kadınlar erkeklerin yapabildiği her şeyi yapabildikleri için elçi olarak başka devletlere de gidebiliyorlar. Yine mecliste, toylarda Kaan'ın yanında yer alıyorlar. Ve bu hadiseler daha sonra evlenme geleneklerinde kendilerini gösteriyor. Çünkü kadın erkek gibi yetiştiği için evlenirken de kendine üstün olacak bir erkek, erkek de kendine üstün gelecek bir kadın arıyor. Bunun da en güzel örneğini biz Dede Korkut destanlarında görüyoruz. Dede Korkut da Bamsı Beyreken'le eş ararken diyor ki ben Urum eline varmadan o varmış olacak. Ben düşmanla karşılaşmadan o bana baş getirmiş olacak diyor evleneceği kadını Banu Çiçeği ararken. Bu bizim için yine son derece önemli ve biz Türk kadınının bu yapısını konuşmanın en başında da söylemiştim hala muhafaza ediyoruz. Yani yüzyıllardır getirdiğimiz gelenekleri hala Anadolu'da biz bunu devam ettiriyoruz. Nerede devam ettiriyoruz? En korunaklı haliyle Yörük kültüründe devam ettiriyoruz. Bütün Anadolu'nun Yörüklerinde, Türkmenlerinde hala aynı gelenekler devam ediyor. En belirginlerini evlenme geleneklerinde görüyoruz. Evlenme gelenekleri de şu şekilde. Kalın meselesi Türklere, dünyada bir tek Türklere has bir hadise. Kalın verilmesi geleneği. Biz kalın geleneğini Asya Hunlarında da takip ediyoruz. Göktürklerde de takip ediyoruz. Uygurlarda da takip ediyoruz. Gaznelilerde de takip ediyoruz. Selçuklularda da takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yörüklerinde de takip ediyoruz. Bakın aynı gelenek bütün Türk dünyasında bugün hala var. Ne demek kalın geleneği? Bir örnek verelim mi Aysel Buyurun. Hocam? Sarıkeçili Yörüklerinin başkanı Pervin Ana. Selam olsun buradan. Pervin Evet, Hanım'a. selam olsun. Evet. Evet, ben de bir yörüğüm, ben de bir Muğlalıyım. Dolayısıyla kendi geleneklerimizde de özellikle takip etme fırsatımız oldu. Ne demek kadın geleneği? Bir kızla erkek evlenmek istedikleri zaman bir kere Türklerde hiçbir zaman kızın rızası olmadan evlilik gerçekleşmiyor. Bir kere bunu söyleyelim. Evet. Yani kadının rızası şart bir evliliğin gerçekleşmesi için. Kadın veya erkek evlenmek istediğini farklı şekillerde belli edebiliyorlar. Bunun da yörüklerdeki en belirgin özelliği özellikle Karadeniz ve Doğu'da başlarına mavi bir yazma.
Eğer başlarını bağlamıyorlarsa mavi bir toka takarak istemeye gelen kişiyle evlenmeye gönlü olduğunu söylüyor kadın. Ve kalın hadisesi ortaya çıkıyor. Ne demek kalın? Evet. Yüzyıllardır bizim Bir getirdiğimiz açıklarsanız gelenek. kalın Kız hadisesi. isteme, tabii. Kız isteme sırasında daha nişan yapılmadan, söz yapılmadan erkek ve erkeğin ailesi kızın ailesine kızı bugüne kadar yetiştirdikleri için ve kız çeyizini yapsın diye ona bir para veya mal veriyorlar. Sürüden bir parça da olabilir ve kalınla gelen bütün mal, buna bazı yerlerde sep geleneği de deniyor hala, hatta şu an serpme geleneği de deniyor Anadolu'da. Kadına ait, erkeğin kalın üzerinde hiçbir tasarrufu yok. Ancak şöyle, eğer kötü bir şey olur da bir boşanma gerçekleşirse ve suç kadındaysa boşanmaya göre. Bu arada eski Türk toplumunda boşanmanın da çok nadir görülen bir hadise olduğunu da söyleyelim. Yani aile birliğini bozmamak için, çünkü zaten töre şartları ve gelenekler çok belirgin. O yüzden herkes ne yapması gerektiğini ve görevini aslında bildiği için bu tür olaylar yaşanmıyor. Kadir Ama Hanım. velev ki yaşandı Hı hı. ve suç kadında, kadın kalınla Hı hı. kendi evine getirdiği hiçbir şeyde tasarruf hakkına sahip değil. Hiçbir şey alıp götüremez Bir nevi kalına tazminat ait. ödüyor. Kesinlikle. Erkek de asla ve asla evliliğin başından itibaren kadının kalınından veya sepinden herhangi bir hak talep edemez. Ve kadın evlendiği zaman bu sep geleneği aynı zamanda mirası da ifade eder. İsterse babasının mirasını, kendine düşen payı, mirastan kendine düşen payı giderken talep edebilir. Kız çocuğu da erkek çocuğu da eşit miras hakkına sahiptir. Evet. E, ve e, erkekler kadınlara eski Türk tarihinde görkülüm diye hitap ederler. Çok önemli bir şey bu. Unuttuk. Görkülüm, eşlerine görkülüm şeklinde hitap ederler. Görkemli. Güzelim, Evet. evet, görkemli, güzelim anlamına gelir. Ve kaynaklarda Türk kadını için, buyurun, bir şey söyleyeceksiniz galiba, buyurun. Bu kalın geleneğini erkek tarafının kız tarafına verdiği bir garantörlük olarak ifade edebilir miyiz? Bir Garantörlük olabilir ama bu bir koruma altına başlık almak. değil, onu söyleyeyim. Kesinlikle bu bir başlık değil ve kızı bugüne kadar yetiştiren aileye aslında bir hediye ve kızın çeyizini hazırlaması için bir katkı sunulması Evet. Çünkü aslında. başlık Yani parası kız tam kalınla tersi. çeyiz hazırlıyor aile. Evet. Başlık tam tersi, mehir de değil bakın. Bu mehir de değil, Mehir de başlık değil. da değil. Bunun altını Çünkü çizelim. evet, Evet. değil. Bu çok farklı. Neden başlık değil? Şunu söyleyeyim. Çünkü kalın kızı satın alınacak bir para değil. Ya Hediye. da bir mal değil. Yani kız kalınla satılmıyor. Bu sadece bir hediye. Ve kızın evlendiği zaman ekonomik özgürlüğüne de sahip olabilmesi için aslında kadını koruma altına alan bir gelenek. Evi de rahat Çünkü döşesin, dayasın diye. e, evet, kesinlikle mehir de zaten biliyorsunuz boşandıktan sonrası için e, Kesilmiş oluşturulmuş bir bir gelenek. beden. Ama kalın daha nişan bile yapılmadan Bu Arap kültüründen verilen, çok farklı anlattığınız. Unutulmuş bir gelenek. çok farklı. Zaten Şu Arap andaki kültüründen Türk bizim kadın devletlerinde anlayışımız da çok farklı. şu andaki Türk devletlerinde süren bir uygulama mı? Kalın uygulaması. Var Süren mı? uygulama o Kültürelde. bütün Türk dünyasında var, onu söyleyelim. Ve bize Kaşgarlı Mahmut Türk kadınları için diyor ki, Türk kadını eğer diyor güzelliğini ön plana çıkarmak isterse kırmızı giyer. Aklını ve mantığını ön plana çıkarmak isterse de mor giyer. Çok güzel. Bakın, çok önemli. Evet. Evet. Ve yine halk ozanlarımızdan mor rengi, mor menekşeyle sevdiğini besleyen Kaşgarlı Mahmud'un Anadolu'daki yansımasından bahsediyorum aslında. Çok önemli. Aşık Veysel. Evet. Aşık Veysel de kadınları hep şarkılarında mor menekşe, mor renkle tasvir etmiştir. Ve o da kadın ve erkeği gök ve yerle ifade etmiştir. Tıpkı Orhun abidelerinde olduğu gibi. Ve
kadınla erkeğin evlilik hayatında herhangi bir suç durumu varsa, birbirlerine suçluluk durumu varsa töre önünde de İslam öncesi Türk hukukunda da kadınla erkek eşit. Yani kadına hangi ceza veriliyorsa erkeğe Evet. de aynı ceza veriliyor. Ve kadın eğer çocukları olmazsa istediği takdirde evlat edinme hakkına sahip. Onu da söyleyelim. Kendisi isterse boşanma hakkına da sahip. Evet. Bu da çok önemli. Ve bu kültürün devamlılığı noktasında bizim tarihte pek çok örneğimiz var ama İbn Falda'nın bir örneği var. Biliyorsunuz 10. yüzyılda işte Türk dünyasına giden Arap bir seyyah kendisi İbn Fadlan. Türk kadınlarıyla ilgili diyor ki kadın erkek hep beraberler, hep bir aradalar ama buna rağmen biz hiç zina görmedik. Yani bu nasıl oluyor? Hani bunu anlamadık. Bu konuda şaşkınına Türk kadınlarının çok güzel ve çok namuslu olduklarından tekrar tekrar bahsediyor. Ee, Yani bizim için yine önemli olan hadiselerden bir tanesi. Töre kurallarını çok iyi Yine benimsettikleri için değil mi hocam? Küçük yaştan evet, yine itibaren. aynı şeyi 14. yüzyılda İbn Battuta da bize söylüyor. Kadınlar diyor cemiyet hayatının içinde o kadar rahatlar ki diyor Türk ülkelerinde. Yani birçok yerde diyor yönetici vasfındalar, kendi kendilerine ürettiklerini getirip satıyorlar. Burası diyor mükemmel bir coğrafya diyor. Hatta Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun'un İznik şehrini yönettiğini söylüyor. 1300'lü yıllarda, 14. Yıllarda bizim için çok önemli. Türk kadınları diyor şaşırtıcı derecede özgürler bizim ülkelerimize göre ki kendisi de bir Arap. Ve bizim kadın erkek ifadelerimiz hep sembolizmlerle ilerliyor, sembollerle ilerliyor. Onu da söylememiz lazım. Anadolu yörüklüğünde de bu sembolizm kendini çadırda gösteriyor. Yani yaşadıkları mekanda gösteriyor yine. Nasıl ki İslam öncesi Türklerde bozkırda gök ve yerse çadırda da direk ve ocak motifleri için Tamam. önemli. Çadırın direği ortasına dikilen direk erkeği Erkek. temsil. Ve evimin direği tabiri zaten oradan dilimize geçmiş. Yine içinde yanan ocak, ocağın tütmesi kadını temsil ediyor ve ocağım söndü tabiri de yani o evde bir kadın yoksa ocak hiçbir şekilde tütmüyor. Hatta ne diyordu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Gidin Toroslara bakın. Orada yanan bir tane yörük ateşi görüyorsanız bu dünyada bizi kimsenin yıkamayacağı anlamı. Yani Evet. hepsi arasındaki bağlantıyı aslında Evet. anlatmaya çalışıyorum biraz da. Hiçbir söylenen tesadüfi değil, bizim Evet. genetik kodlarımızda var olan ifadeler. Kesinlikle. Ve yine düşünce dünyasına yansıması bizim için çok önemli. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dizeleri. Şöyle diyor, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda erkek kadın farkı yok, eksiklik, noksanlık senin görüşlerin. Kesinlikle. Bakın o kadar önemli ki yani Türk kadının önemini anlatabilmesi için. Yine Türk kadınının sembolizmi e, başındaki süslemelerle biz daha çok anlıyoruz. Giyim kuşamından anlıyoruz. Şimdi Türk kadınının, eski Türk kadınını da gözünüzün önüne getirin. Bir de bir tane yörük kadınını gözünüzün önüne getirin. Böyle nasıldır, nasıl söyleyelim? Böyle çok kalabalık gibidir böyle başı. Her şeyi Evet. takar, oradan çiçek sarkar, oradan bir altın sarkar. Yazmaların rengi değişir. O yazmaların hepsi de renk olarak bir anlamı var. Oyaların bir Örgülerin anlamı var değil mi? Oyaların bile. Oyaların anlamı var. Örgülerin işte tek örgü yaptıysa işte evlidir, çift örgü, çift sayıda örgü yaptıysa Göktürk Yoğurdu dönemi için o nişanlıdır. Yani gönlünde biri vardır. Şeklinde sembolizmlerle dolu mükemmel bir tasavvur dünyasından bahsediyorum. Yani inşa edilen büyük bir medeniyetin göstergesi aslında. Ve nişanlı kızların beyaz taktıkları, evli olanların pembe ya da kırmızı taktıkları
taktıkları önemli. Yine kurt dişlerini, köpek dişlerini taktıklarını görüyoruz. Nazara iyi geldiğine inandıkları için. Mavi boncuklar yine önemli. Ve Anadolu'da ben her yerde anlatıyorum bütün konuşmalarımı bitirirken, çünkü bu boynumdaki de bir yörük yazması, Onu mor renkli bir soracaktım yörük hocam. Neden mor yazması. taktınız? Gecenin anlam ve Evet, önemini anneannelerden anlatın. kalma. Evet. Evet, anneannelerden kalma. O Evet. Sizin zeki bir kadın olduğunuzu tabii ki anladım. gururla. Mor taktığınız için. Hem güzel, hem güzel hem de Şöyle, zeki. moru neden taktım? Teşekkürler. Moru neden taktım aslında? Mor cepken hikayesini anlatmak için. Lütfen Mor anlatır mısınız? cepken hikayesi aslında bizim hiç yapay kanunlara, kurallara ihtiyacımız olmadığını gösteren bir Anadolu hikayesi. Harika. Muğla'dan çıkmış, Muğla menşeli bir hikaye ama Mor Cepke'nin izlerine bugün bütün Anadolu'da, Batı Anadolu ve Toroslar başta olmak üzere Erzurum'da da, Karadeniz'de de rastlanıyor. Ne demek Mor Cepken? Türk kadınının güvencesi, Türk kadınının evlilik güvencesi. Yörük kadınları evlenirken anneleri çeyiz sandığını hazırlıyor ve sandığın en altına işlemeli bir cepken koyuyorlar. Cepken bizim Asya Hunlarından beri giydiğimiz bir giysi. Evet. Huvayi Milliye döneminin de özgürlük sembolü olmuş bir giysi. Efelerimiz, biliyorsunuz, Huvayi Milliye efelerimiz cepken giyerler bizim. Bizim kurtuluşumuzun, bağımsızlığımızın sembolüdür cepken ve en altına mor renkli, üstünde sarı işlemeleri olan bir cepken koyar. Ve der ki annesi kızına, inşallah bunu hiçbir zaman giymek zorunda kalmazsın ve inşallah çoluğa çocuğa karışırsın. Ama kadın evlendikten sonra olur ya, çok görülmüyor ama ihanete uğrarsa, bir şiddet durumu söz konusu olursa, sandığının en altından çıkarıyor mor cepkenini. Sessizce obada, köyde herkesin görebileceği yere oturuyor ama hiçbir şey söylemeden. Ve köyde mor cepken giymek zorunda kalmış bir kadının varlığı köy için bir utanç. O yüzden köyde herkes işini, gücünü bırakıyor. Özellikle bizim Kezbence, ya daha sonra Kezban ismini verdiğimiz bilge kadınlar, Evet. yaşlı kadınlar ve köyün bilge kişileri kadının etrafına toplanıyorlar ve neden mor cepken soruyorlar. Ne problem olduğunu soruyorlar ve eğer onun kocası kadına mor cepkenini çıkarttıramazsa, onun gönlünü alamazsa, köyde bir daha kimse ona selam vermiyor. Düşkün Hiç ilan ediyorlar. kimseyle evlenemiyor. Evet, kahvehanelere giremiyor. Bir lokma yemek dahi vermiyorlar. O yüzden her konuşmanın sonunda söylüyorum. Biz Türk kültüründe aslında hiç öyle yapay kanunlara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız. Bizim kendi kültürel kodlarımızda kadın zaten çok iyi bir şekilde muhafaza ediliyor. Çünkü muhafaza edilme gerekliliği doğuyor. Neden? Çok karışık kültürlerle bir aradayız çünkü. Dolayısıyla karıştığımız kültürlerin ya da dünyadaki diğer kültürlerin birçoğu zaten kadına pek de fazla değer vermiyor. Bugün çok e, övdüğümüz Batı'nın bile kadına verdiği değerlerden haberdarız. Dolayısıyla Türk kadınının güvencesi her zaman atalarından gelen kodlarla zaten verilmiş durumda. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa soru alabilirim. Ağzınıza sağlık hocam. O kadar güzel özetlediniz ki nefesimi tutarak dinledim. Sağ Eminim olun. izleyicilerimiz de çok Teşekkür beğenecekler. ederim. Tekrar bekliyoruz yeni bir konuyla sizi. Türk töreyle dirilecek Tamam. diyebilir miyiz? Kesinlikle Kesinlikle. Tanrı Türk'ü korusun diyorum ben. Ve Tanrı Türkiye kut versin. Kesinlikle Türk yarattığı için bizi minnettarız, her zaman gurur duyuyoruz Türklüğümüzde. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Bu vesileyle tabii ki geçirdik demeyeceğim, hiçbir zaman geçmeyecek. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyelim. Nice Şimdi yüzyıllara 101. yıldayız. İnşallah 201'i, 301'i de göreceğiz yani. inşallah. Çok teşekkür Çok ediyorum. sağ olun.